Herkese merhabalar. Dünya Kupası'ndaki tüm takımları detaylandırmaya devam ediyoruz. Sıradaki takımımız Türkiye'nin de grubunda bulunan Avustralya. Avustralya nasıl bir futbol oynar? Hocası nasıl bir hocadır? Kadroda kimleri bekliyoruz? Hepsini anlatalım. Geçmişle başlayalım. Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişinde 6 katılımları söz konusu. Tarihlerindeki bu 6 kupanın ikisinde gruptan çıkmayı başardılar. 2006 Dünya Kupası ile 2022 Dünya Kupası. 2006'dan sonra her kupada düzenli şekilde katılım gösterdiler. 2006 öncesinde sadece bir Dünya Kupaları vardı. 1974. Çok uzun süre Dünya Kupalarında yer alamayan bir takımdı Avustralya. Ama son yıllarda düzenli bir şekilde yer alan ve fena olmayan performanslarıyla, en azından kendi çapında fena olmayan performanslarıyla gruptan çıkmaya çalışan bir takım görüyorduk. Bu kez yine hedef gruptan çıkmak için puanlar almak olacak. İlk hedeflerinin bir galibiyet almak olduğunu düşünüyorum. Amaçları bu olacaktır. Hedefleri çok büyük olmayacak ama bir galibiyet onları büyük hayaller kurdurabilir diye düşünüyorum. Hocaları Tony Popovic. Tony Popovic, Crystal Palace efsanesi. 7 yıl orada futbol oynadı 2000 dönemlerinde. 2014'te El Ahly'de şampiyonluk yaşadı. Asya kıtasında yılın hocası ödülü var. O kıtanın çok değer gören bir ismidir Tony Popovic. Geçmişinde kısa bir süre Karabükspor da var. Belki hatırlayanlar çıkacaktır. 2014 zamanları diye hatırlıyorum. Aklımda o şekilde kalmış. Bu dönemde Avustralya döneminde 2024 yılında atandı göreve. Ardından 8 maçlık bir seri yakaladılar. Yenilgisiz 8 maç gitmeyi başardılar. Japonya yendiler 1-0. Arabistan 2-1 yendiler. Yani Avustralya çok kötü gelmiyor turnuvaya. Beklenenden daha iyi geldiklerini söyleyebiliriz. Bu yenilgisiz serinin ardından Dünya Kupası'na katılmayı başarıyorlar. Genel bir kadro değerlendirmesi yapalım birlikte. Benim oluşturduğum kadro bu şekildeydi. Geniş bir kadro oluşturdum. Son 2 yıldaki bütün maçlara bakarak o maçlarda nasıl bir kadro vardı, kimler oynadılar, hoca neleri tercih etti, bunlara baktım. Japonya'nın arkasında kalarak katıldılar Dünya Kupası'na. 2. sırada yer aldılar. Takımın DNA'sı daha çok 5-4-1. Yani hoca bu şekilde yaklaşıyor. 3-4-3'e kayabilir ama 5-4-1 temelleri üzerine kurulmuş bir Avustralya söz konusu. Kalede her zaman olduğu gibi Matthew Ryan, çok yakından tanıdığımız 33 yaşında, genellikle kupalarda yer alan ve kupada her zaman kaleyi koruyan, güven veren bir isimdir Matthew Ryan. Tam Dünya Kupası kalecisi aslında. Tecrübeli, zaman geçirmeyi iyi bilir, oyunu yavaşlatmayı iyi bilir, hata yapmayı az yapar, topu göndereceği yerleri güzel seçer. Bu tip kupalarda kalede görmek isteyebileceğiniz bir kaleci. Sol bekte Aziz Behiç. Aziz Behiç oynamaya devam ediyor. Yakından tanıyoruz Aziz Behiç'i. Bursaspor geçmişte vardı. Oynamaya devam ediyor Behiç. Stoper hattında Burgess, Cameron Burgess beklentim var. Premier Lig'e yükseldi. 30 yaşında. Ipswich Town futbolcusuydu. Yeni sezonda Premier Lig'de oynayacak. İngiltere doğumlu bir oyuncu Cameron Burgess. Seçimi ise Avustralya oldu. Hava topunda iyi olan, güçlü fizikselliği öne çıkan bir isim. Temas oyunu çok sever. Yanımda ise Degenek var. Milos Degenek. 31 yaşında. Atromitos'ta Yunan Ligi'nde oynuyor. Aslında Sırbistan doğumlu ama tercih Avustralya oldu. Geçmişi iyi bir geçmiş. Bayern Münih altyapısı var, Stuttgart altyapısı var. Ama milli takımda 70'ten fazla maça çıksa da seviye anlamında çok özel diyebileceğimiz bir isim değil. Sağ bekte ise Lewis Miller'ı görüyoruz. Hibernian oyuncu sağ bek, 26 yaşında. Orta sahaya bakarsak O'Neal ve Ballard'ın olmasını bekliyorum. O'Neal'la başlarsak 26 yaşında, daha çok işin defans kısmında fark yaratan, net bir 8 diyemeyiz. Defansif bir orta saha. Avustralya Ligi'nden Avrupa'ya geçebilen bir oyuncu. Çok değerli bir isim midir? Değildir ama fena olmayan Aidan O'Neal'ın bir seviyesi var. Yanında ise Ballard veya Ryan Tick diyebileceğimiz isim. O da biraz da işin defansif kısmında fark yaratan bir oyuncu. Yani Avustralya çok defansif bir yapıya sahip. Sol kanatta Metcalfe, sağ tarafta Mobil seçimleri yaptım. Forvet'te ise Michel Duc seçimi yaptım. Kaptan Duc 35 yaşında. 2022 Dünya Kupası'nın kahramanıydı. Tunus karşısında kafa gol atmıştı. Avustralya ile 13 golü var. Deneyimli bir hedef adam diyebiliriz. Topu ona atalım, o indirsin, servis yapsın mantığıyla kullanılan bir oyuncu. Onun dışında Toure gibi, Yuriş gibi, Borello gibi hücumcular da var Avustralya'nın. Avustralya'nın özellikle işin defansif kısmı dikkat çekici. Yani çok yetenekli bir isim var mı bu takımda? Açıkçası muazzam yetenek diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Ama özellikle işin defans kısmında çok kötü değiller. Kazandıkları Japonya maçı, Arabistan maçı bunun göstergesiydi.
Bu grupta ben onların sonuncu olmasını bekliyorum. Avustralya'dan çok bir beklentim yok açıkçası. İlk maçımız onlarla. Türkiye-Avustralya karşılaşması olacak. Türkiye bu maçı kazanırsa Avustralya'nın diğer maçı zaten Amerika'ya karşı. Orada alacakları bir darbeyle birlikte sonuncu olma ihtimalleri çok kuvvetli. Avustralya'nın defansif kalitesi çok iyi değil. Belli bir takım olma şablonu, belli bir seviyeleri var ama ben onların gruptan çıkmasını mümkün görmüyorum. Eğer ilk maçta biz kazanırsak, onları yenersek Avustralya yavaş yavaş düşecek. İkinci maç Amerika maçı. Son maçtaysa son şanslar olacaktır Paraguay'a karşı. O da bize yarayabilir. Paraguay ve Avustralya puan almak zorunda kalacaklar. Bize yarayabilir bu karşılaşma. Dolayısıyla Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka ilk maçta Avustralya'yı yenmesi lazım. Bu Avustralya takımı yenilebilecek bir takım. Mutlaka kazanmamız şart. Umarım bunu başarırız. Beni çok heyecanlandıran bir takım yok. Ben pek çok takımı inceledim. Hepsine tek tek bakıyorum ama Avustralya takımından ben çok çekinmiyorum. Beni çok korkutan bir takım değil Avustralya. Katar'ın bile birkaç tane enteresan oyuncusu var ama Avustralya için özel bir oyuncu diyebileceğim bir isim yok. En çok beğendiğim isim kalecileri Ryan açıkçası. Dolayısıyla Türkiye'nin mutlaka kazanması gereken ve rekabet anlamında da Paraguay ve Amerika ile çekişmesi gereken bir grup göreceğiz. Paraguay'dan biraz çekiniyorum. Bunları daha çok Paraguay videosunda detaylandırmıştım. Avustralya'dan korkmamız için çok büyük bir sebep yok. Avustralya için beklentim grubu 1 veya 0 puanı tamamlaması olacaktır. Umarım bizden puan alamazlar. Sizlerin de yorumları görüşleri çok kıymetli. Lütfen yorum kısmında düşüncelerinizi belirtin. Bu Avustralya neler yapar, ne vaat ediyor düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.